Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle çok güzel, çok kolay bir 5 diş patik yapacağız. Ben ana renk olarak patiğimde siyah tercih ettim. Desenlerim için de elimde diğer patiklerimden kalma böyle artık iplerim vardı. Bunları kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok da kolay bir model oldu. Bu şekilde artık iplerimi de değerlendirmiş oldum. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. İkinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. Şimdi geri döndüm. Bu ilk sırada hanımlar kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk sırada ilmekler ters örülüyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar, artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum, sayarak gideceğim. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeği de diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Şöyle şişimi değiştireceğim, sevmedim onu. Üçüncü şişimize ilmekler çıkaracağım. Hemen bakın, şu ilk kenar ilmek yeri var burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartmak için de tığımdan yardım alacağım. İpim siyah, çok net görünmeyebilir ama bakın, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu şekilde. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. 6 ilmek çıkarttım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri öreceğiz hanımlar. Şimdi de ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülerek yapılıyor. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Dördüncü şişime geldim. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. İlk şişin yerini kaybettim, bulamadım, karıştırdım diyenler varsa da şu ilk şişin alt kısmına küçük bir iğne ya da ip takarak ilk şişin yerini belli edebilirler. Şimdi artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmaları bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen bu ilmek var. Onun kenarına girerek buradan bir ilmek çıkarttım. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. 4 ilmek düz örülüyor yanındaki. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. Dördüncü şişimdeyim, sonuncu şişim. Kenar sol tarafta.
Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptım yani. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim yine düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmek oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişte de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. 40-41 numara yapacak olanlar her bir şişe 15'er ilmek yapabilir hanımlar. Bu şekilde patik boyutu büyüyecektir. Ben dediğim gibi 14 ilmek yaptım. Yeterli oldu. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağım. İlk şişimdeyim. Sarı ipimi de hazırladım. Model 5 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimizde birinci şişimizde ilk sıradayız. Bakın, ilk ilmeğimi siyah ile ördüm. Şimdi sarı ipimi ekliyorum. Buraya bir ilmek sarı örüyorum. Bir siyahtan sonra bir ilmek sarı. Bu şekilde. Hemen sarı ipimin ucunu siyahıma düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Şimdi yapacağımız işlem şu: bir siyah ördük, yanına bir ilmek sarı. Modelin devamında 3 ilmek siyah, bir ilmek sarı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın, bir ilmek sarı ördüm. Tekrardan siyahımı alıyorum. 3 ilmek siyah, bir ilmek sarı. 3 ilmek siyah, bir tane sarı. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 ilmek siyah, bir ilmek sarı. 3 siyah, bir sarı. 4 şişimizde de aynı işlemi uyguluyoruz modelimizin ilk sırasında. 3 siyah, bir sarı. Üçüncü şişimden devam edeceğim. Ben üçüncü siyahımı buraya ördüm. Yanına bir ilmek sarı. 3 ilmek siyah, bir ilmek sarı. Tekrar 3 siyah, bir sarı. 3 siyah, bir sarı. Dördüncü şişime geldim. Devam edeceğim yine. 3 ilmek siyah örüyorum. Bir ilmek sarı. 3 siyah, bir sarı. 3 ilmek siyah, bir ilmek sarı ve son 2 ilmeğim siyah.
Modelde birinci sırayı tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimde ikinci sıram. Yine ilk ilmeğimi siyah ile ördüm. Şimdi buraya bu defa 2 ilmek sarı öreceğim. Bakın 2 ilmek sarımı ördüm. 2 ilmek de siyah öreceğim hanımlar. Şöyle şu ikinci sarım. 2 ilmek siyah. Şöyle. Tekrardan 2 ilmek sarı. 2 siyah. Bakın model şöyle devam edecek. 2 sarı 2 siyah olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 2 sarı 2 siyah. Tekrardan 2 ilmek sarı. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci sarı ilmeğim. 2 tane de siyah ördüm. Yine 2 ilmek sarı. 2 siyah. 4 şişimizde de aynı işlemi yapacağız. 2 siyah 2 sarı olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen buradaki son ilmeğim siyah denk geldi. Üçüncü çiçime geçiyorum. İkinci siyahımı buradan alarak ördüm. Hemen yanına 2 tane sarımı örüyorum. Tekrar 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah. Tekrar 2 ilmek sarı örüyorum. Dördüncü şişime geçtim. İkinci sarı ilmeğimi buraya ördüm. Yanına 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı ve son bir ilmeğim kaldı. Bunu da siyah ile ördüm. Modelde hanımlar ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza, ilk şişimizdeyiz. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Sarı ipimi alıyorum. Bu sıramızda 3 tane sarı örüyorum. 1 tane siyah. Bakın şeklimiz bu. 3 tane sarı. 1 tane siyah. 3 ilmek sarı. 1 ilmek siyah. 3 sarı 1 siyah olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci sarı ilmeğim. Şu da 3. Yanına bir tane siyahımı örüyorum. 3 tane sarı. 1 siyah. 3 tane sarı. 1 siyah. 3 sarı. Üçüncü şişime geldim. 1 ilmek siyahımı buraya ördüm. Tekrardan 3 sarı. 1 siyah. 3 sarı. 1 siyah. İlmeklerimizi örüyoruz. Dördüncü şişimdeyim. Şu ikinci, şu da üçüncü sarı ilmeğim. Yanına bir siyahımı ördüm. Tekrardan 3 tane siyah örüyorum. 3 tane sarı ördüm, bir siyah. Yine 3 sarı, bir siyah ve son 3 ilmeğim sarı. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi hanımlar ilk şişime geçtim yine. Modelimizde dördüncü sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. 2 tane siyah ördüm. Yanına 2 tane sarı örüyorum. Bakın ilk deseni yaptık. Bu sıramızda da 2 siyah, 2 sarı olacak şekilde yine ilmekleri örüyoruz. Dördüncü sıramız. 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah. Bakın hanımlar şeklimiz bu. Bu şekilde ilerliyoruz. Devam ediyorum. İkinci şişimden hemen 2 sarımı buraya ördüm. Yanında 2 siyahım var. 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 2 siyah, 2 sarı. 4 şişimizde de 2 siyah, 2 sarı ilmekleri örüyoruz. 2 sarı ördüm. 2 siyah ve dördüncü şişime geldim hanımlar. Burada da yine 2 sarı diye devam edeceğim. 2 ilmek siyah. Tekrar 2 tane sarı. 2 siyah. 2 sarı. 2 siyah ve son 2 ilmeğim sarı.
Dördüncü sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. ve sonuncu sıramızı öreceğiz. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Yanına bir tane sarı. İlk modeli yaptık. Bu sıramız 3 siyah 1 sarı olacak şekilde devam edecek. Bakın 3 siyah ördüm. 1 ilmek sarı. 3 siyah örüyorum. 1 ilmek sarı. Tekrar 3 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek sarı. 3 ilmek siyah. 1 sarı. 4 şişimizde de yine ilmekleri bu şekil öreceğiz. 3 ilmek siyah. 1 ilmek sarı olacak şekilde. 3 siyah. 1 sarı. Üçüncü şişime geldim. Devam ediyorum yine modelime. 3 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek sarı. Tekrar 3 tane siyah. 1 sarı. 3 siyah. 1 sarı. Yine 3 ilmek siyah. Dördüncü şişime geldim. Üçüncü siyahımı buradan örüyorum. Yanına bir tane sarı. Yine 3 siyah. 1 sarı. Tekrar 3 siyah. 1 sarı. 3 siyah. Ve 1 sarı. 5 sıradan oluşan modelimizi böylece tamamladık hanımlar. İlk modelimiz bitti. Bakın görüntümüz, şeklimiz böyle. Şimdi model aralarında hanımlar bir sıra siyah öreceğiz ilmeklerimizi. Bu aşamada artık ilmeklerimizin tamamını siyah ipimiz ile düz olarak örüyorum. İlk modeli tamamladık. Modelimiz hepi topu bu kadardı. İlk defa 5 şiş patik yapan hanımların bile tercih edebileceği kolaylıkta bir model bu. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimin hepsini siyah ipim ile örüyorum. Dileyen bunu iki renkli olarak da yapabilir. Yani iki renk olarak da devam edebilir. Dileyen elinde artık ipleri varsa benimki gibi rengarenk de örebilir. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de siyah ipim ile düz olarak örüyorum. Model aralarına hanımlar böyle bir diş siyah ipimiz ile bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bir sıra siyah var model aralarında. Sonuncu şişimdeyim. Buradakileri de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Artık sarı ipimi kullanmayacağım için burada sarı ipimin ucunu keseceğim. Çünkü bir diğer rengime geçeceğim bir sonraki modelde. Şöyle sarı ipimin ucunu kesiyorum hanımlar. Bu şekilde. Hemen ucunu düğümleyeceğim buraya. 2 tane düğüm attım. Şimdi hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Aynı şekil bir diğer renk ile diğer ikinci modelimi yapacağım. Bakın ilk modelde görselimiz, görüntümüz bu şekildeydi. Şimdi ikinci modelimize hemen başlayalım. Bir diğer rengimi alıyorum. Şimdi tekrar aynı modeli ikinci kez kuracağız hanımlar. Model arasında hiçbir fark yok. Aynı sayıyla aynı şekilde modelimiz kuruluyor. Kafanız karışmasın diye yine ilk sırasını sizlere kısaca göstereceğim. İlk ilmeğimi burada yine siyah ipim ile ördüm. İlk modelde olduğu gibi. Şimdi modelin birinci sırasındayız. Hemen yanına diğer renkli ipimi ekliyorum. Bu bordo tarzı bir rengim vardı. Hemen bunu şöyle ekledim hanımlar. Bu ipimin ucunu da buraya düğümleyeceğim hemen. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Yine ilk modelde olduğu gibi burada da aynı işlemi yapacağız. 3 tane siyah öreceğim. Bir tane diğer rengimi örüyorum bordo. 3 ilmek siyah örüyorum. 1 ilmek bordo. 3 siyah örüyorum. 1 ilmek bordo. Bakın bu şekilde ilk şişimizi ördük. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Diğer 3 şişimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde ikinci sıradayız. Yine ilk modelin ikinci sırasında yaptığımızı yapacağız. İlk ilmeğimi siyah ile örüyorum. Bu defa buraya 2 ilmek bordo. 1, 2. Modelimizin ikinci sırası yine 2 siyah, 2 bordo olacak şekilde devam edecek. 2 siyah, 2 bordo. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Tekrar 2 siyah, 2 bordo diye devam edecek. Şöyle. Bakın şeklimiz bu.
Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da yine ilk ilmeğimi siyah ile ördüm. Yanına hemen bordomu alıyorum hanımlar. 3 tane bordo örüyorum. Bir siyah ördüm, yanına 3 bordo. Modelimizin bu sırasında da bir siyah 3 bordo olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 3. sıramız. Bir siyah 3 bordo. Bir siyah 3 bordo devam ediyor. Şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi yine ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. Yanına 2 ilmek bordo. Modelin devamında 2 siyah 2 bordo olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Sarı modelde yaptığımız sıralamaların işlemin aynısı bu bordo modelimizde de geçerli. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 siyah 2 bordo, bu şekilde ilmekleri örüyoruz hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişi de örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıramız. İlk 3 ilmeğimi siyah ile örerek başlıyorum. Bir tane bordo. Modelimiz 3 siyah 1 bordo olacak şekilde devam edecek 5. sıramızda. 3 siyah 1 bordo. Yine 3 siyah 1 bordo örmeye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. İkinci modeli de bitirdik. Yine model arasına siyah ipimiz ile bir sıra siyah ile öreceğiz. Sonra bir diğer modeli başlatacağız. Modelimiz bu şekilde yapılacak hanımlar. Birlikte ilk 2 modeli tamamlamış olduk. Şimdi siyah ile ördükten sonra tekrar ilk şişe geldiğimizde 3. modeli başlatacağız. Diğer modelleri de ilk 2 modeli yaptığımız gibi yapacağız. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane model yaptım. Burada sizler ayak ölçünüze göre 6 ya da 4 modelde yapabilirsiniz. Ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Ayağınıza giyin patiğinizi. Bilek bölümüne gelene kadar artık ne kadar sığarsa öyle yapabilirsiniz. Ayak numaranıza göre, ayak boyutunuza göre. Ben 5 tane model yaptım. En son 5. modelimden sonra bir sıra siyah ile değil de 2 sıra düz ördüm hanımlar. En sonuncu modelden sonra 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım. Geldim 5 adet modelimi yaptım buraya. 5. modelimden sonra bir sıra değil 2 sıra 4 şişimdeki ilmekleri de siyah ipim ile ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağım. İlk şişimdeyim. Bu arada bakın hanımlar, burada renk iplerimizin uçlarını arka bölümlere böyle gizledim. Patiğimizin içinde böyle ipuçları görünmesin, çirkin bir görüntü olur. Şimdi ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örüyorsunuz hanımlar. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu bilek ayrımında bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümlerine geldik hanımlar. Ben patiğimde şu bilek kenarlarına, siyahtan net görünüyor mu bilemedim, 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bu bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz örüyorum. 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmekleri de yine düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz, ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şu an taban bölümdeki ilmeklerimi örüyorum hanımlar, yine düz olarak bu şekilde. Tekrar ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Bakın tam ortada bilek ayrımı yapmıştık. Buraya kadar öreceğim.
Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada şöyle son 8 ilmeğim haroşa, bunu da düz öreceğim. Arka yüzde bunlar ters örülecek. Pardon, tekrar düz örülecek. Böylece haroşa düşecek. Bakın bilek ayrımına geldim. Arka bölümde bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz hanımlar. Bakın geri dönüyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Böylece bu kenarımıza bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimi yine ters örmeye devam ediyorum. Yine bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Burada da yine ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşaları düz olarak örüyorum. Böylece kenarlarımıza birer diş haroşa oluştu. Bilek ayrımına geldik. Bakın yine geri dönüyorum. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Tekrar kenardaki ilk 8 haroşamı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de diğer bilek ayrımına kadar yine düz öreceğim hanımlar. Arka yüzde ters öreceğim. Bu şekilde patiğimizin arkasını yapacağız. Kenarlarda birer diş haroşamız oluştu ve ben bu patiğimin kenar bölümüne, arka bölümüne toplamda 15 sıra 15 diş haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu tam oldu hanımlar. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arkasını ördüm ve geldim. Şu kenarımızda 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişteki ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Eğer ki hanımlar sizler her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol kenara 24 değil de 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. 26 ilmek. Şimdi 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar buraya 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimi yapacaklar hanımlar. Şimdi kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri döneceğim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 23 ilmek öreceğim. 24'te kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ayıranlar 25 ilmek örecekler. 26. ilmekte kesimi yapacaklar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Baktığımızda hanımlar burada da 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Dediğim gibi buraya 26 ilmek ayıranlar 25 örüp 26'da kesimlerini yapacaklar. Biz bu kesme işlemine şu aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimizin topuğunu ördüm geldim. Sol tarafa 24 ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ tarafta 26 ilmekleri kalıyor. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar. Şişlerimde birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra topuğumuza, patiğimize genel olarak bakalım. Şöyle bakın, tekrar zincir tekniğiyle düğümlüyorum ipimizin ucunu, iyice sağlam oluyor bu şekilde. Evet, topuğumuz şöyle hanımlar, bakın. Gizli kesim, çok şık, çok temiz bir görüntüsü var. Evet, patiği bitirdik. Patiğimiz bu. Hem artık iplerimizi değerlendirmiş olduk hem de böyle güzel bir patiğimiz oldu. Manken ayağıma da giydireyim, birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Oldukça kolay, örmesi zevkli, güzel bir model oldu hanımlar. Çok da kullanışlı. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi tabanımız, kenarlarımız, patiğimizin şöyle topuğu. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.